Herkese merhaba, Besil Dana kanalına hoş geldiniz. Bugün 6 farklı meze yapıyoruz birlikte. Mezeleri yapmaya patlıcan salatasıyla başlıyoruz. Bunun için gerekli malzemeler: 1 demet maydanoz, 2 adet acı biber, 2 adet normal biber, 1 adet limon, biraz tuz, zeytinyağı ve közlenmiş patlıcan. Biberleri doğramakla başlıyoruz. Biz acı şili biberi kullandık ama sizin acıyla çok aranız yoksa acı biber kullanmayabilirsiniz. Bunun yerine kapya biber de kullanabilirsiniz. Bizim kullandığımız biber o kadar acıymış ki biz eldiven kullanmak zorunda kaldık. Daha sonra 2 tane büyük yeşil biberimizi de aynı boyutlarda doğruyoruz. Şimdi maydanozlarımızı ince ince kıyacağız. Bu salatada maydanozların saplarını kullanmıyoruz. O yüzden elinizden geldiğince saplarını ayırırsanız daha iyi olur. Biz kavanozda hazır közlenmiş patlıcan kullandık. Siz kendiniz de eğer ateşli ocağınız varsa o şekilde de közleyebilirsiniz. Parçalanmış gibi olmasına rağmen biz yine de bıçakla birkaç kere daha üstünden geçerek iyice parçalanmasını sağladık. Tavaya biraz zeytinyağı koyduk. İyice ısınmasını bekledik ve daha sonra küp küp kestiğimiz biberleri tavada biraz çevireceğiz. Biberler biraz yumuşadıktan sonra onları tavadan aldık. Daha sonra bir karıştırma kabına ilk önce közlenmiş patlıcanları, doğradığımız maydanozları, biberleri ve bir tane limonun tamamını içine sıkıyoruz. Son olarak da içine tuz ilave ediyoruz dilediğimiz kadar ve karıştırıyoruz. Ve bu şekilde patlıcan salatamız bitmiş oluyor. Şimdi haydariyi yapmaya geçiyoruz. Haydarinin malzemeleri: haydari için 2 diş sarımsak kullanacağız. 1 yemek kaşığı kadar nane, biraz tuz, yaklaşık 200 mg süzme yoğurt, 2 parça beyaz peynir ve zeytinyağı kullanacağız. Tavaya 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağını döktük. Daha sonra tava ısındıktan sonra üstüne 1 yemek kaşığı nanemizi döküp naneyi biraz rengi koyulaşana kadar kavuruyoruz. Sürekli çevirmemiz gerekiyor bu noktada ki nanelerimiz yanmasın. Daha sonra süzme yoğurda 2 diş sarımsağı eziyoruz ve beyaz peyniri de ufalayarak içine ilave ediyoruz. Yağ kenarda biraz ılındıktan sonra yağı da karışıma ilave edip karıştırıyoruz. Son olarak da üstüne yine dilediğimiz kadar tuz ilave edip haydarimizi de bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Şimdi muammarayı yapmaya geçiyoruz. Bunun malzemeleri yapacağımız diğer mezelere göre biraz daha fazla olacak. Gerekli malzemelerimiz: tuz, karabiber, közlenmiş kırmızı biber, 1 dilim ekmek, 50 gram tahin, zeytinyağı, 1 su bardağı ceviz, 2 diş sarımsak ve 1 yemek kaşığı domates salçası. İlk önce 2 diş sarımsağımı soydum. Ardından köz biberlerimi rondoya aldım. Üstüne cevizleri ekledim. 1 yemek kaşığı domates salçasını, zeytinyağı, hepsini ekleyerek karıştırmaya başladım. Cevizlerin tamamı rondoda iyice ufalandıktan sonra 2 diş sarımsağımı da içine ilave ettim. Ardından 1 dilim ekmeği kabuklarını almayacak şekilde rondonun içine atıp onlarla birlikte de çekmeye başladım. Tahini de üstüne ilave ediyoruz. Biz bu noktada biraz daha zeytinyağı ekledik kıvamının iyice püre gibi olması için, ama eklemeseniz de kıvamı gayet iyi. Son olarak üstüne tuz ve karabiberi de ilave edip her şeyi tekrar bir kez daha çekip muammarayı da bu şekilde bitirmiş oluyoruz.
Cacık için gerekli malzemeler: biraz tuz, 1 yemek kaşığı nane, 200 gram süzme yoğurt, 1 diş sarımsak, 2 adet salatalık, biraz su ve zeytinyağı. İşe salatalıkları rendelemekle başlıyoruz. İyice yıkadıktan sonra salatalıkları kabuklarıyla birlikte rendeliyoruz. Daha sonra onları bir kaba alıyoruz ve 1 diş sarımsağımızı ezerek onları da salatalıkların üstüne ilave ediyoruz. Daha sonra süzme yoğurdu ve naneyi de karışıma ekliyoruz. İyice karıştırdıktan sonra kıvamına göre su eklemeye başlıyoruz azar azar. Cacık biraz daha içecek kıvamında bir şey olduğu için biraz sulu olabilir. Ama yine de sizin isteğinize kalmış. Daha sonra yine tuz ilave ediyoruz. Son olarak da üzerinden biraz zeytinyağı gezdiriyoruz. Ve cacığımız da bu şekilde hazır olmuş oluyor. Şimdi boraniyi yapmaya geçiyoruz. Borani için gerekli malzemeler: biraz paprika, tuz, acı biber, süzme yoğurt ve zeytinyağı. Kırmızı acı biberlerimizi iri iri doğruyoruz. Daha sonra tavamıza 1-1,5 yemek kaşığı kadar zeytinyağımızı alıyoruz ve iyice ısınmasını bekliyoruz. Tava iyice ısındıktan sonra acı biberlerimizi koyuyoruz ve biraz yumuşayana kadar onları bu yağda çeviriyoruz. Biberler biraz ılındıktan sonra süzme yoğurdumuza ilave ediyoruz. Üzerine biraz renk ve tat vermesi için paprika ilave ediyoruz. Daha kırmızı olmasını isterseniz biraz daha fazla koyabilirsiniz. Ve birazcık da tuz ilave ediyoruz. Bu şekilde boranimiz de hazır olmuş oluyor. Şimdi son mezemiz olan pembe sultanı yapmaya geçiyoruz. Bu tarif için gerekli malzemeler: 200 gram süzme yoğurt, 2 diş sarımsak, 2 diş sarımsağımızı süzme yoğurdumuzun içine ezerek ilave ediyoruz. Daha sonra haşlanmış pancarlarımızı küp küp doğruyoruz. Pancarın yoğunluğu yine size kalmış. İsterseniz yoğurt ağırlıklı, isterseniz pancar ağırlık yapmak isterseniz pancarı daha fazla tutabilirsiniz. 200 gram süzme yoğurda aşağı yukarı bir tane haşlanmış pancar tam gelecektir. Ardından iyice yoğurt pembeleşene kadar karıştırıyoruz ve bu mezemiz de bu şekilde hazır olmuş olacak. Ve bütün mezelerimiz hazır. Bugün sizinle 6 farklı meze tarifi yaptık. Umarız beğenmişsinizdir. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.